Merhaba, bu video kader matrisinde para hattı kısmındaki sayıların ne anlama geldiği hakkında bilgiler içerir. Para hattı C noktasının yanındaki sayılar ile yorumlanır. C noktası bize finansal durumumuzu anlamamız, mali akışımızı etkinleştirmemiz ve refaha güvenle adım atmamız hakkında bilgi verir. Para hattı keşfedilmesi gereken önemli bir alandır. Bu hattı iyi bir şekilde anlamış olursak daha iyi bir finansal akışı yakalayabilmek için gerekenleri yapabiliriz. Para hattındaki numaraların hesaplanması için C noktası ile E noktası toplanır ve sadeleşme yapılarak C1 noktasına yazılır. C noktası ve C1 noktası toplanır ve sadeleşme yapılarak C2 noktasına yazılır. C1 noktası ve D1 noktası toplanır ve sadeleşme yapılarak J noktasına yazılır. J noktası ve C1 noktası toplanır ve sadeleşme yapılarak J1 noktasına yazılır. Böylece para hattı yorumu için gerekli sayılar elde edilmiş olur. Eğer para hattınızda 3 sayısı varsa, bu size kadınlarla, aileden müşterilere kadar, doğrudan veya dolaylı olarak finansal kazanımları etkiledikleri için olumlu ilişkiler kurarak finansal istikrar sağlanma ihtimali verir. Para hattında 3 sayısına sahipseniz kadınları işinize çekmek için huzurlu ve olumlu bir ortam yaratmanız, sevgiyi, uyumu, güzelliği ve nezaketi beslemeniz gerekir. Olumsuz olarak terfileri reddetmek ve sorumluluktan kaçınmak ya da başkalarına saygı duymayan, kendi görüşlerini dayatan ve sadece maddi servete odaklanan aşırı katı bir lider olmak gibi davranışlarla kariyerdeki ilerleme engellenebilir. Aynı zamanda iş yerinde ve özel hayatta kadınlarla gergin ilişkiler, kontrolcü veya baskıcı olmak gibi davranışlar ilerlemeyi engelleyebilir. Para hattında 3 sayısı olan kişiler için en uygun meslekler hemşire, ebe, doğum uzmanı, jinekolog, seks terapisti, veteriner veya hayvanlarla ilgilenen biri, bakıcı, sanatçı, özellikle moda tasarımcısı, terzi, vitrin düzenleyicisi, bahçıvan, iç mimar, çiçekçi, kireç hemşiresi, çocuk bakıcısı, dadı, ekolog, biyolog, çiftçi, aşçı, güzellik terapisti, kuaför, berber gibi meslekler yer alır. Eğer para hattınızda 4 sayısı varsa bu size gerçek refah ve başarı, liderlik becerilerini geliştirmekten, adil bir şekilde yönetmekten, aileye önem vermekten ve erkeklerle işbirliği ve destek için güçlü bağlantılar kurma yeteneği verir. Para hattında 4 sayısına sahip kadınlar, erkekleri kabul etme, pazarlık yapma ve iş yönetme becerilerini benimsemelidir. Erkekler ise düzen, kontrol ve yönetim becerileri gerektiren alanlara odaklanmalı, gerçek gücün sorumluluk almakta ve başkalarını önemsemekte yattığını unutmamalıdır. Olumsuz olarak sorumluluk alma konusunda isteksizlik ve terfileri reddetme, yöneticilik rolleri üstlenme veya bağımsız çalışma gerekliliğini vurgulama gibi nedenlerle iş hayatında ve iktidar pozisyonlarında kariyerdeki ilerleme engellenebilir. Aynı zamanda erkeklerle, özellikle de babayla olan ilişkileri iyileştirmek çok önemlidir. Bu kızgınlıkları gidermek, saygı göstermek, erkeklere güvenmek, onların yardımlarını nezaketle kabul etmek ve karşılığında hiçbir şey beklemeden minnettarlığınızı ifade etmek anlamına gelir. Para hattında 4 sayısı olan kişiler için en uygun meslekler iş insanı, CEO, girişimci, iş danışmanı, emlak geliştiricisi, yatırımcı, emlakçı, ekspertizci, muhasebeci, borsacı, politikacı, mimar, çizer, inşaat işçisi, mühendis, yönetim, asker, güvenlik görevlisi, koruma, icra memuru, kişisel antrenör, vücut geliştirici, dağcı gibi meslekler yer alır. Eğer para hattınızda 5 sayısı varsa bu size maddi refah, aile ilişkilerine öncelik vererek ailenin paraya yönelik tutumlarını anlamak konusunda yetenekler verir. Aile bağlarını beslemek, gelenekleri sürdürmek ve büyüklere saygı göstermek hayati önem taşır. Para hattında 5 sayısına sahip kişiler başkalarını eğitmeyi ve bilgi paylaşmayı içeren, örneğin öğretmenlik veya eğitim rolleri gibi faaliyetlerde bulunduğunda kazanma potansiyeli artar. Yeterince bilgili olmadığı inancıyla engellenmek veya özgüven eksikliği nedeniyle fırsatları kaçırmak yerine sürekli olarak yeni bilgi aramak önemlidir.
Olumsuz olarak finansal başarıyı artırmak için esnek düşünmeyi benimsemek ve paranın tek bir kaynaktan geldiğine dair basmakalıp inançlardan kaçınmak önemlidir. Bu, finansal zihniyet üzerine kitaplar okuyarak ve yeni şeyler öğrenmeye açık olarak başarılabilir. Finansal büyüme aynı zamanda büyüklere ve eril enerjiye saygı duymakla, modern terfi stratejileri de dahil olmak üzere farklı bakış açılarına ve yöntemlere açık olmakla ve başkalarının bakış açılarındaki güçlü yönleri kabul etmekle de bağlantılıdır. Para hattında 5 sayısı olan kişiler için en uygun meslekler başrahip, öğretmen, üniversite profesörü, filozof, yazar, rahip, papaz, din adamı, haham, keşiş veya imam, mentor, yaşam koçu, sulh yargıcı, sicil memuru, tarihçi, büro çalışanı gibi meslekler yer alır. Eğer para hattınızda 6 sayısı varsa bu size maddi refaha ulaşmak, güzellik yaratmak, kişinin kendisi ve çevresiyle sevgi ve uyum içinde yaşamasını sağlamak, öz bakım yapmak ve güzel şeyleri takdir etmek gibi özellikler verir. Para hattında 6 sayısına sahip kişiler finansal başarı, kişinin işini sevmesi ve işine odaklanması, sevgi dolu ve güven dolu ilişkiler kurması ve psikoloji, sosyal destek ve çöpçatanlık gibi alanlarda başarılı olmasıyla da desteklenir. Olumsuz olarak finansal refahı iyileştirmek için aşırı yüksek standartları düşürmek, kendinize ve başkalarına hata yapma alanı tanımak ve dışsal niteliklere odaklanmayı içsel tatminle dengelemek önemlidir. Aynı zamanda hayal kırıklığını önlemek, özgüveninizi ve öz sevginizi artırmak, daha iyi bir statü ve servete layık olduğunuzu hissetmek ve para ve hediyeleri kabul etmeye açık olmak için işinizi veya insanları idealleştirmekten kaçının. Para hattında 6 sayısı olan kişiler için en uygun meslekler iş ortaklıkları, düğün planlayıcısı, evlilik danışmanı, kariyer danışmanı, çöpçatan ya da tanışma ajansı temsilcisi, gelinlik tasarımcısı veya satıcısı gibi meslekler yer alır. Eğer para hattınızda 7 sayısı varsa bu, finansal başarıya ulaşmak ve kariyer gelişimi için her şeyi tek başına üstlenmekten ziyade aktif katılım, ekip çalışması ve liderlik özelliklerini göstermek gerekir. Kişisel egoyu bir kenara bırakmayı ve kolektif ilişkileri beslemek gibi özellikler verir. Para hattında 7 sayısına sahip kişilerin kariyer ilerlemesi, bir ekibi kurma ve yönetme, başkalarına ilham verme ve rahat çalışma ortamları organize etme yeteneğine bağlıdır. Başkalarını fikirlerle büyüleme, çözümleri akılcılaştırma, icat etme ve teknolojik yenilikleri benimseme gibi temel becerilere sahiptir. Olumsuz olarak mücadeleci tutumlar, saldırganlık ve yoğun rekabet tarafından finansal refah engellenir. Bunun yerine, bu enerjileri ilerici faaliyetler için olumlu bir şekilde kullanılmalı ve hayatın sürekli bir mücadele olmadığı unutulmamalıdır. Herkesin aynı faaliyet seviyesini paylaşmadığını kabul ederek hoşgörü, sabır ve sadakat uygulanmalıdır. Aynı zamanda işkoliklik ve aşırı efor sarf etmekten kaçınılmalıdır. Çünkü bunlar strese ve sağlık sorunlarına yol açabilmektedir. İş ve boş zaman dengelenmelidir. Para hattında 7 sayısı olan kişiler için en uygun meslekler arasında sürücü, vale, yarış arabası sürücüsü, jokey, yarış için hayvan yetiştiren kişiler, atletler, özellikle koşucular ve rekabetçi sporcular, pilot, tren sürücüsü, otobüs sürücüsü, denizci, özellikle dümenciler, sürüş eğitmeni, dövüş sanatçısı, lojistik gibi meslekler yer alır. Eğer para hattınızda 8 sayısı varsa hayatın kalıplarını anlamak ve zorluklardan ders çıkarmak, bunların amaçlarını ve derslerini ayırt etmek, amaçlı hareket etmek ve riskli finansal girişimlerden kaçınmakla finansal refaha ulaşabilir. Para hattında 8 sayısına sahip kişiler parayla ilgili miras alınan inançları dönüştürmeyi, finansal konularda düzen ve denge ihtiyacını fark etmeyi, istikrar ve dengeyi sağlamak için gelir ve giderleri sorumlu bir şekilde yönetmeyi başarırsa olumlu finansal değişim gerçekleşebilir. Olumsuzluklar yaşamamak için hayatta adaleti ve hakkaniyeti yakalamak için, dünyanın sebep-sonuç dengesine göre işlediği kabul edilmelidir. Her durumdan ders çıkarılmalı ve olumsuz deneyimlerin çoğunlukla geçmiş eylemlerden kaynaklandığını anlayarak, kızgınlık ve saldırganlıktan kurtulmalıdır.
Aynı zamanda sahtekarlıktan ve yasa dışı faaliyetlerden kaçınılmalıdır. Çünkü bunlar benzer olumsuz deneyimleri çekecektir. Para hattında 8 sayısı olan kişiler için en uygun meslekler arasında hakim, avukat, arabulucu, uyuşmazlık çözümü, sulh hakimi, cezaevi müdürü, polis memuru, sınav gözetmeni, politikacı, bankacılık, kimyager, sosyal adalet aktivisti, devlet memuru gibi meslekler yer alır. Eğer para hattınızda 9 sayısı varsa meditasyon, din ve şifa gibi alanlarda uzmanlaşmış bilgi edinerek ve paylaşarak, pozitif düşünceyi geliştirip öğreterek, insanlara karşı açık ve duyarlı olarak maddi kazanç elde edilebilir. Para hattında 9 sayısına sahip kişiler yalnızlığa yatkınlığı olan veya sosyal etkileşimlerden kolayca yorulan bireyler, bireysel danışmanlık hizmeti sunarak ve sosyal etkileşim ile kişisel inziva arasında zamanlarını yöneterek, aynı zamanda akıllıca para yönetimi yaparak iş hayatlarını dengeleyebilirler. Olumsuz olarak kişinin kendini üstün görmesi anlamına gelen entelektüel ve ruhsal gurur, çoğu zaman başkalarından çatışma ve meydan okumalar çekmesine neden olur. Bu durum, alçakgönüllülük ve farklı bakış açılarına saygı duyma ihtiyacını ortaya çıkarır. Para hattında 9 sayısı olan kişiler için en uygun meslekler arasında ışık teknisyeni, madenci, mağara araştırmacısı, filozof, rahip, hazine avcısı, orman bekçisi, kütüphaneci, okültist, kariyer danışmanı, yönetici, gece bekçisi, çiftçi gibi meslekler yer alır. Eğer para hattınızda 10 sayısı varsa stresten uzak bir iş ve yaşam dengesi kurmak için sorumlulukları bilinçli bir şekilde üstlenmeyi, sezgilerinizi dinleyerek işinizden keyif almayı, başarılar ve fırsatlar için minnettarlık duymayı alışkanlık haline getirmek gerekir. Para hattında 10 sayısına sahip kişiler için başkalarının çalışma saatlerine göre çalışmak uygun olmayabilir. Bu nedenle alışılmadık mesleklere yönelmeyi veya basit bir iş kurmayı düşünebilirler. Olumsuz olarak tembellik ve pasiflik tarafından finansal başarı engellenir. Aktif olmak ve servet çarkını döndürmek için hedefler belirlemek hayati önem taşır. Proaktif olmak, sosyal bağlantıları genişletmek ve ilgi alanlarını takip etmek finansal akışı harekete geçirebilir ve insanlar aracılığıyla fırsatları çekebilirler. Aynı zamanda şansa aşırı güvenmek ve paraya aşırı odaklanmak ters etki yaratır. Bilgi ve beceri edinmek ve parayla sağlıklı bir ilişki geliştirmek daha istikrarlı fırsatlar getirecektir. Para hattında 10 sayısı olan kişiler için en uygun meslekler arasında toplum gönüllüsü, sosyolog, falcı, astrolog, seyahat acentesi, dijital göçebe işleri, lojistik, mekanik, fabrika işçisi, panayır işletmesi, eğlence sektörü, DJ gibi meslekler yer alır. Eğer para hattınızda 11 sayısı varsa fiziksel emek, güçlü öz inanç ve başkalarına enerji verme ve onları destekleme yeteneğiyle finansal başarı elde edilebilir. Koçluk, mentorluk ve kişisel destek rollerini ideal hale getirir. Enerjiyi yönetmek ve saldırganlığı kontrol etmek, işkolik olmaktan veya başkalarını çok zorlamaktan kaçınmak kadar önemlidir. Para hattında 11 sayısına sahip kişiler için doğada, özellikle su kaynaklarının yakınında şarj olmak, enerji seviyelerini korumak önemlidir. Ancak, tükenmişliği önlemek ve finansal çabalarda ivmeyi korumak için işi rahatlamayla dengelemek esastır. Olumsuz olarak finansal istikrar, kişinin parayla ilgili stresi nasıl ele aldığından etkilenir. Rahatlamayı, parayı sakin bir şekilde harcamayı ve almayı öğrenmek, finansal konulara özenle yaklaşmak sağlıklı bir finansal akışın sürdürülmesine yardımcı olabilir. Biriktirme veya aşırı harcama gibi aşırılıklardan kaçınmak önemlidir. Aynı zamanda işkoliklik sağlık sorunlarına yol açabilir ve finansal istikrarı bozabilir. Tükenmişliği önlemek ve finansal akışı sürdürmek için işi dinlenmeyle dengelemek ve günlük rutinlere rahatlamayı dahil etmek çok önemlidir. Para hattında 11 sayısı olan kişiler için en uygun meslekler arasında hayvan bakıcısı, köpek eğitmeni, korumacı, veteriner, danışman, çoban, sosyal hizmet görevlisi, yardım görevlisi, can kurtaran, masör, fizyoterapist, hemşire, tahiçi eğitmeni gibi meslekler yer alır.
Eğer para hattınızda 12 sayısı varsa başkalarına yardım ederek ve hayırseverlik yaparak finansal refah elde edilebilir. Bu da kendinize acımayı bırakmayı, işiniz için adil bir tazminat talep etmeyi, öz bakım ve öz saygıyı uygulayarak elde edilebilir. Delege etmek öğrenilmeli, bakımınız altındakilere bağımsızlık tanınmalı ve öz kabul, saygı yoluyla koşulsuz sevgi verilmelidir. Para hattında 12 sayısına sahip kişiler sınırlar koymayı, işinize değer vermeyi ve hizmetleriniz için güvenle ücret talep etmeyi, aynı zamanda kurban rolünden kaçınmayı ve aşırı taahhütlere hayır demeyi öğrenmeleri gerekir. Olumsuz olarak karşılıklılık olmadan başkalarına hizmet ederken kurban zihniyeti benimsenebilir. Başkalarının görevleriyle kendinizi yormamak için hayır demeyi öğrenilmelidir. Sağlıklı ilişkileri ve kişisel refahı sürdürmek için yardım verme ve alma arasında denge kurulmalıdır. Aynı zamanda yeni başlangıçları kucaklayarak ve sizi küçümseyen veya kötü davranan durumlardan kaçınarak durgunluk ve eylemsizliği bırakmanın önemi anlaşılmalıdır. Çalışmak için ücret almanın verdiği rahatsızlığın üstesinden gelmek esastır. Kendinize değer verilmeli ve başkalarına bolluk içinde yardım edilmelidir. Para hattında 12 sayısı olan kişiler için en uygun meslekler arasında doktor, cerrah, morg çalışanları, akupunkturcu gibi meslekler yer alır. Birden fazla iş arasında kalmak ya da birinden haber beklemek durumunda kişi işsiz kalabilir. Eğer para hattınızda 13 sayısı varsa sürekli değişimin benimsendiği ve küresel değişimleri veya krizleri içeren kariyerleri seçmekte dahil olmak üzere dönüşümlere açık olunduğu zaman finansal refaha ulaşılır. Finansal olarak tatminsiz hissediyorsanız, kariyerinizde cesur değişiklikler yapmanız ve tatmin edici olmayan işleri bırakmanız çok önemlidir. Para hattında 13 sayısına sahip kişiler faaliyet alanlarını ve kazanç yöntemlerini düzenli olarak değiştirince, görevlerin başarıyla tamamlanmasını sağlayınca finansal büyüme gerçekleşebilir. Eskiyi bırakıp yeniyi karşılamak, bilginizi kurslar veya kitaplar aracılığıyla paylaşmak ve seyahat veya yer değiştirmeyi içeren mesleklere katılmak önemlidir. Olumsuz olarak mesleki durgunluk enerjiyi engeller. Bu nedenle mesleğinizin yeni yönlerini sürekli olarak keşfetmeniz veya bir değişiklik düşünmeniz önemlidir. Finansal istikrar için mali konuları dikkatli bir şekilde yönetmek ve kaotik harcama alışkanlıklarından kaçınmak önemlidir. Aynı zamanda riskleri değerlendirmek için eleştirel düşünmek kullanılmalı ve görev önceliklendirmesi için Eisenhower matrisi gibi araçları kullanın. Hem fiziksel hem de zihinsel alanları düzenlemek ve kurslar yazarak veya oluşturarak bilgiyi somutlaştırmak ilerlemeye yardımcı olabilir. Para hattında 13 sayısı olan kişiler için en uygun meslekler arasında cenaze levazımatçısı, tahliyeci, mezar kazıcı, palyatif bakım görevlisi, vasiyet ve miras uzmanı, din görevlisi, anestezist, adli tabip, adli bilimci, temizlikçi gibi meslekler yer alır. Eğer para hattınızda 14 sayısı varsa işinizde neşe bulunursa, başarı da peşinden gelir. İster sanat olsun ister başkalarına yardım etmek, yaptığınız işi seviyorsanız, ilk başta paranız kısıtlı olsa bile ona sadık kalınmalıdır. Sabırlı olunmalıdır. Zamanla yeteneğiniz maddi kazanç sağlayacaktır. Nefret ettiğiniz işlerden kaçınmalısınız. Çünkü sizi yıpratır ve strese değmez. Para peşinde koşmanın arkadaşlıklarınıza zarar vermesine izin vermemelisiniz. İçgüdülerinize güvenmeli ve gelişmek için yaratıcılığınızı kullanmalısınız. Tutkularınıza sadık kalmak, başkaları sizi sorguladığında bile anahtardır. Hayatın her alanında denge ve diplomasi sizi hedeflerinize yönlendirecektir. Olumsuz olarak aşırı tasarruf veya aşırı harcama, aşırı diyet veya madde bağımlılığı gibi uç noktalardan kaçınmalısınız. Uyumlu ve ılımlı bir yaşam tarzı gerekmektedir. Özellikle yaratıcılık ve sanat için kişinin içsel arzularını dinlemek,
uyum ve tatmin için önemlidir. Aynı zamanda sahip olduğunuz şeylere karşı sabır ve minnettarlık, hayallerinizi ve arzularınızı gerçekleştirmenin anahtarıdır. Başkalarının bakış açılarını düşünmeden anında tatmin talep etmek şeklinde sıklıkla ortaya çıkan dürtüsellikten ve olgunlaşmamışlıktan kaçınmalısınız. Para hattında 14 sayısı olan kişiler için en uygun meslekler arasında rehabilitasyon çalışanı, danışman, terapist, barmen, meyhaneci, sıhhi tesisatçı, su arıtma tesisi çalışanı, doktor, eczacı, kimyager, parfümcü, aşçı gibi meslekler yer alır. Eğer para hattınızda 15 sayısı varsa kişilikteki bağımlılıklar, bencillik, kıskançlık ve haset gibi daha karanlık yönleri kabul edip kontrol ederek finansal akışı iyileştirebilirsiniz. Manevi gelişim çok önemlidir ve zayıflıkların üstesinden gelme deneyimlerini paylaşmak bir gelir kaynağı olabilir. Başkalarının eksikliklerine hoşgörü, saygı ve doğrulukla yaklaşılmalıdır. Finansal başarı, takıntılı bir şekilde peşinden koşulmadığında daha doğal bir şekilde gelir. Paraya odaklanmak çoğu zaman paranın hızla kaybedilmesine yol açabilir. Finansal akıştaki olumsuzluklar, ılımlılığı anlamaya ve uygulamaya, israftan kaçınmaya, prestij ve markaların peşinde koşmanın ötesinde gerçek arzuları tanımaya başlandığı zaman değişebilir. Para, şöhret, güç ve aşırılıklarla ilgili ayartmalarla yüzleşmek, onları yenmek, bir kişinin değerliliğinin ve dürüst olmayan yollarla hızlı kazançlar veya manevi gelişim arasında bir seçim yapmanın ölçüsüdür. Aynı zamanda manipülatif davranışlar. Başkaları hakkında edinilen içgörülerin zarar vermek yerine onların yararına kullanılmasıyla olumlu eylemlere dönüştürülmelidir. Para hattında 15 sayısı olan kişiler için en uygun meslekler arasında iş insanları, bankacılar, işletmelerin çıkarlarını korumak için çalışan avukatlar, özellikle telif hakkı ve mülkiyet avukatları, rock müzisyeni, dövmeci, vücut delmeci, mezbaha çalışanı, hapishane müdürü, polis memuru gibi meslekler yer alır. Eğer para hattınızda 16 sayısı varsa finansal refah, maddi bağımlılıklardan kurtulmayı ve servete aşırı bağlanmaktan kaçınmayı, minimalist bir yaşam tarzını benimsemeyi, yaşam değişikliklerini sakinlik ve minnettarlıkla kabul etmeyi içerir. Aktiviteleri sakinlik ve üretkenlik dönemleriyle dengelenmeli, hayatın herhangi bir yönünde aşırılıklardan kaçınılmalıdır. Kutsal yerlerden enerji çekmeli, işinizin daha derin amacını anlamalı, parayı akıllıca yönetmeli ve ruhunuzu rezonans eden aktivitelerde bulunulmalıdır. Olumsuz olarak finansal ve kişisel gelişim, yeni fırsatları benimsemeye karşı isteksizlik ve değişim korkusu tarafından engellenir. Kişisel gelişimden kaçınmak, dönüşümü zorlayan olumsuz durumları çekebilir. Kitaplar ve kurslar aracılığıyla ruhsal evrimi ve kendini geliştirmeyi benimsemek faydalıdır. Para hattında 16 sayısı olan kişiler için en uygun meslekler arasında bomba imha ekibi, patlayıcı uzmanı, acil servisler, sağlık görevlisi, itfaiyeci, polis, sevk görevlileri, arama ve kurtarma gibi meslekler yer alır. Eğer para hattınızda 17 sayısı varsa finansal başarı ve yaşam memnuniyeti, yaratıcılığınızı iş hayatında kullanmak veya oyunculuk veya sanat gibi sanatsal yetenekleri takip etmek önemlidir. Başlangıçta daha sıradan ama kazançlı işlerden daha az maaş alsanız bile yaratıcı potansiyelinizi fark etmeniz ve tutkularınızla uyumlu bir kariyer seçmeniz çok önemlidir. Çağrınızı takip etmede özgünlük anahtardır. Çünkü hayat bağlılığınızı test edecektir. Canlı, yaratıcı bir kariyer yolu seçmek, büyük organizasyonlarda veya eğlence sektöründe bile şöhrete, tanınmaya ve tatmin edici bir hayata yol açabilir. Olumsuz olarak başkalarının yeteneklerini ihmal ederken kendi yaratıcılığını abartmak, tanınma fırsatlarının kaçırılmasına ve potansiyel iş başarısızlıklarına yol açabilir. Başkalarının yaratıcılığını takdir etmek ve ondan ders çıkarmak da önemlidir. Aynı zamanda finansal istikrar, genellikle gerçek arzulardan ziyade dış baskılardan etkilenen lüks ürünlere ve etkinliklere aşırı harcama yapmakla tehlikeye girebilir. Gerçek ilgi alanları ile dış etkiler arasında ayrım yapmak çok önemlidir.
Para hattında 17 sayısı olan kişiler için en uygun meslekler arasında oyuncu, dansçı, sanatçı, müzisyen, performans sanatçısı, model, fotoğrafçı, kameraman, yaratıcı yönetmen, moda tasarımcısı, ruhsal şifacı, değerli taş uzmanı, kuyumcu, aktivist, astronom, astronot gibi meslekler yer alır. Eğer para hattınızda 18 sayısı varsa finansal istikrar, özgün bir yol izleyerek ve düşünceleri dikkatlice seçerek, bu düşünceleri gerçeğe dönüştürme yeteneğiniz nedeniyle pozitif düşüncenin önemini vurgulayarak elde edilir. Başarı, psikoloji, astroloji, felsefe ve ezoterik bilgi gibi alanlarda çalışmak ve bunlarla meşgul olmakta bulunabilir. Dini çalışmalardan şov dünyasına ve edebiyata kadar çeşitli profesyonel alanlar, özellikle mistik uygulamaları ve psikolojiyi keşfederken müreffeh olabilir. Olumsuz olarak iş ve parayla ilgili korkular, düşüncelerin maddileşme ve para eksikliği veya aldatılma gibi korktuğunuz şeyleri çekme gücü olduğu için finansal akışınızı engelleyebilir. Bu olumsuz tezahürlerden kaçınmak için düşüncenizi disipline etmek önemlidir. Aynı zamanda yatırımları değerlendirirken güçlü sezgilere güvenilmelidir. Çekici görünen ancak şüphe duygusu uyandıran ürünlere karşı dikkatli olunmalıdır. İçgüdülerinize güvenin ve vücudunuzun tepkilerini dinleyin. Para hattında 18 sayısı olan kişiler için en uygun meslekler arasında terapist, psikiyatrist, ruh sağlığı hemşiresi, dedektif, hipnozcu, rüya, uyku terapisti, sanatçı, sanat terapisti, psikik danışman, falcı, sahne tasarımcısı, köpek gezdiricisi, kulübe görevlisi, balıkçı, kurtarmacılar, tüplü dalgıç, deniz biyoloğu gibi meslekler yer alır. Eğer para hattınızda 19 sayısı varsa para size gelmiyorsa, hobilerinizde veya ilgi alanlarınızda neşe bulunmalıdır. Mutluluğunuz yeni fırsatlar çekecek ve ailenizle ilişkilerinizi geliştirecektir. Basitlik benimsenmeli ve başarınızı başkalarıyla karşılaştırmaktan kaçınılmalıdır. Sevdiğiniz işte liderlik etmek başarıyı getirebilir ve başkalarına yardım etmek, anlaşmazlıklardan kaçınmanın yanı sıra finansal büyümeye katkıda bulunur. Unutmayın, paraya takıntılı olmak zararlı olabilir. Sakin kalmak ve akıllıca tavsiyeler almak daha iyidir. İyi bir lider olmak, projelere katılmak ve bilginizi paylaşmak, finansal durumunuzu iyileştirebilir ve dahil olan herkes için kazan-kazan durumu yaratabilir. Olumsuz olarak finansal istikrarı iyileştirmek için harcamalarda dikkatli olun, pişmanlığa yol açan aşırı, dürtüsel satın alımlardan kaçınılmalıdır. Giderleri eşit şekilde dağıtmalı ve harcamayla ilgili saldırganlıktan kaçınılmalıdır. Aynı zamanda yalnızca kişisel kazançlara odaklanmayarak bencilliğin ötesine geçilmelidir. Hayırseverlik yoluyla başkalarına yardım etmek veya onlar için fırsatlar yaratmak benimsenmelidir. Para hattında 19 sayısı olan kişiler için en uygun meslekler arasında sahne sanatları, ışık operatörü, sirk çalışanı, komedyen, müzisyen, fotoğrafçı, sanatçı, bahçıvan, peyzaj mimarı, çocuk eğlendirici, tatil temsilcisi veya seyahat acentesi, çiçekçi, astrolog gibi meslekler yer alır. Eğer para hattınızda 20 sayısı varsa finansal potansiyelinizi açığa çıkarmak, aile mirasınızı anlamak ve parayla ilgili miras alınan inançları ele almak önemlidir. Ebeveynlerinizin finansal tutumlarını düşünmek ve sahip oldukları olumsuz düşünceleri affetmek, daha iyi bir para zihniyetine giden yolu açabilir. Aile bağlarını güçlendirmek, muhtemelen aile işletmelerine katılmak faydalıdır. Aile geleneklerine saygı göstermek çok önemli olsa da, ilerlemeyi engelleyen eski alışkanlıkları ve ilişkileri bırakmak da aynı derecede önemlidir. Atalardan kalma meslekleri keşfetmek veya aile ihtiyaçlarına hizmet eden yeni alanlara girmek, finansal ve kişisel zenginleşmeye yol açabilir. Olumsuz olarak ebeveynlerden veya başkalarından gelen eleştiri ve yargılama finansal akışı engelleyebilir. Ebeveynlere karşı duyulan kızgınlık özellikle başarıyı engeller. Bağışlama, kabul etme
meditasyon ve bir psikologla görüşme gibi uygulamalar bu engellerin üstesinden gelmeye yardımcı olabilir. Aynı zamanda ailevi normlar ve sınırlar tarafından sınırlandırılmak finansal ilerlemeyi sınırlayabilir. Ebeveynlerinizin para ve iş hakkındaki görüşleri ve bu bakış açılarının sizi nasıl etkilediği düşünülmelidir. Para hattında 20 sayısı olan kişiler için en uygun meslekler arasında konuşma yazarı, müzisyen, radyo sunucusu, sunucu, sınav görevlisi, gözetmen, insan kaynakları, müşteri hizmetleri, okul müdürü, hukuk danışmanı, eleştirmen, temizlikçi, paramedik, eşyaların onarıcı veya tamircisi gibi meslekler yer alır. Eğer para hattınızda 21 sayısı varsa hayatta başarılı olmak için, kültürleri birleştiren ve barışı teşvik eden iddialı, küresel projeler hedeflenmelidir. Danışmanlık veya çevrimiçi hizmetler gibi uluslararası seyahat etmenize ve çalışmanıza olanak tanıyan kariyerleri düşünülmelidir. Agresif olabilen askeriye veya et üretimi gibi sektörlerden uzak durulmalıdır. Özgürlüğünüzü sınırlayabileceğinden, finansal olarak bağımsız olmak ve borçtan kaçınmak çok önemlidir. Kendinizi tanımalı ve korkuyla geri kalınmamalıdır. Seyahati, dilleri ve interneti kucaklayarak başkalarına liderlik etmeli ve ilham verilmelidir. Zararlı ürünler satmaktan uzak durmalı ve bunun yerine daha iyi bir dünya yaratmak için çalışılmalıdır. Finansmanınızı akıllıca yönetmeli, aşırı harcama yapmamalı veya gelirinizin ötesinde yaşamamalısınız. Daha iyi bir gelir için profesyonel gelişim yoluyla değerinizi artırmalısınız. Son olarak, hoşgörü benimsenmeli, çabuk öğrenmeli ve kendiniz ve başkaları için hayatı basitleştirmelisiniz. Olumsuz olarak genişleme korkusunun ve küreselleşmeye karşı direncin üstesinden gelmek finansal büyüme için önemlidir. Geçmiş pişmanlıklardan vazgeçmek ve tanıdık, kapalı alanların ötesine geçmek ilerleme için önemli olan güçlü bir enerji akışını harekete geçirir. Para hattında 21 sayısı olan kişiler için en uygun meslekler arasında seyahat acentesi, iş için çok seyahat edenler, dijital göçebe, dansçı, otelci, seyahat rehberi, tur rehberi, etkinlik planlayıcısı, jeolog, denizci, haritacı gibi meslekler yer alır. Eğer para hattınızda 22 sayısı varsa eğlence ve kişisel özgürlük alanında çalışarak finansal refaha ulaşmak mümkündür. İstikrar kazanmak için işinizden zevk almak ve paraya aşırı odaklanmamak önemlidir. Hayatın tadını çıkarmak ve mutluluğu yaymak, küresel seyahatle birlikte zenginleştirici olabilir. Konuşma ve psikoloji becerilerinizi kullanarak başkalarını kendi kurtuluşlarına yönlendirebilirsiniz. Finansal bağımsızlık, yani tek bir yere bağlı kalmadan para kazanmak mümkündür. Para biriktirmeli ama ona tutunulmamalıdır. Kazançlar konusunda stres yapılmamalıdır. Finanslara karşı esnek bir tutum benimsenmelidir. Serbest çalışanlara veya uzaktan çalışanlara uygun esnek bir çalışma programı seçilmelidir. Çalışmanız başkalarına ilham vermeli ve onları özgürleştirmeli, yeni yollar ve fırsatlar bulmalarına yardımcı olmalıdır. Finansal özgürlük ve istikrarlı bir nakit akışı sağlamak için pasif gelir hedeflenmelidir. Olumsuzluklardan etkilenmemek için finansal dengeye ulaşmak, harcama alışkanlıklarında aşırılıklardan kaçınmak, tasarruf ile cömertçe harcama arasında denge kurmak önemlidir. Hoş olmayan bir işi bırakma korkusunu yenmek çok önemlidir. İş geçişlerini büyüme, yeni kapılar ve bağlantılar açma açısından heyecan verici fırsatlar olarak görülmelidir. Para hattında 22 sayısı olan kişiler için en uygun meslekler arasında stajyerler, sürekli öğrenmeye odaklı kişiler, çırak, kariyer değişikliği nedeniyle kariyerinin başında olanlar, genç yaratıcılar, performans sanatçıları, öğrenciler yer alır. Bu videoda kader matrisinde para hattı kısmındaki sayıların ne anlama geldiği hakkında bilgiler öğrendik. Buraya kadar seyrettiğiniz için teşekkür ederim.
Eğer videolar ve kanal ile ilgili önerileriniz, sorularınız, iyi ya da kötü olduğunu düşündüğünüz yönler var ise yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.